bisiklet kiralıyorum. Aha tren yolu bak. Değil mi? Herkese günaydınlar. Bugün Luxor'da ikinci günümüzdeyiz. Şu anda West Bank'teyiz. Nil'in karşı tarafına geçtik. Ve şu anda Memnon heykellerinin önündeyiz. Burada iki tane heykel görüyorsunuz oturan. Bu iki yüzsüz heykel Memnon'un devasa heykelleri. Aslında orijinal olarak Amenhotep III'ü temsil ediyormuş. Toplam 18 metre uzunluğunda tek parça taştan oyulmuş ve 1000 ton ağırlığında. Hemen bunun arka tarafında Amenhotep III'ün ölüm tapınağı var. Oranın da kazıları bildiğim kadarıyla devam ediyor. Yunan-Roma döneminde Trojan savaşları sırasında Akileus tarafından infaz edilen efsanevi Afrikalı kralın adı bu Memnon. Yani Memnon ismi de aslında oradan geliyor. Normalde buradaki heykeller Firavun Amenhotep III'ü temsil ediyor. Bakın burada da gördüğünüz gibi aşağıda az önce söylemiştim Amenhotep III'ün ölüm tapınağı var. Onun kazı çalışmaları arka tarafta hala devam ediyor. Aslında bu iki heykel onun önünde duruyor. Evet değerli dostlar, Memnon heykellerini geçince burada bir bilet ofisi var. Burada gezilecek birçok nokta var. Mesela Tomb of Nablus dedikleri soylular mezarlığı, Deir el-Medina, Carter'ın evi. Onların biletlerini sadece buradan alabiliyorsunuz. Krallar Vadisi ve Hatshepsut Tapınağı, onlarda bilet ofisi var. Ancak burada birçok nokta var. Hemen Memnon heykellerini geçince ileride solda burada bilet ofisini göreceksiniz. Eğer buraları gezmek istiyorsanız buradan bilet almanız gerekiyor. Çünkü mesela Carter'ın evini gezmek istiyorsanız önünde bilet ofisi yok. Onun biletinin buradan alınması gerekiyor. Hava iyiymiş. Şu anda Krallar Vadisi'ne doğru gidiyoruz. Bu aradaki mesafe epey bir fazla. Burası için bir araca muhakkak ihtiyacınız var. Yani çok yürüyerek gezilebilecek bir yer değil. Bisiklet kiralanabiliyor. Bisikletle ilgili benim bir deneyimim var. Yalnız hava sıcaklığına falan dikkat etmek lazım. Gördüğünüz gibi bakın böyle yürüyenler var. Motosiklet bir tercih olabilir. Bir araç kiralayabilirsiniz. Yani burada tercih size ait. Ancak bu Krallar Vadisi'ne doğru giderken bakın bisikletle gelen epey bir insan var. Yukarıya doğru bir rampa çıkışı epey bir fazla. Bisiklet yeteneklerinizin de iyi olması lazım. Evet, meşhur Krallar Vadisi'ne geldik şu anda. Burası büyük devasa bir otopark alanı. Girişte bir visitor center var, karşılama merkezi. Oradan bilet alıyorsunuz. Mısır'daki bütün arkeolojik alanlar ve öğren yerlerin tamamı kredi kartına geçmiş. Keş kesinlikle kabul etmiyorlar. Sağdan soldan birini bulup eğer nakit ödemek istiyorsanız onun üzerinden ancak halledebiliyorsunuz. Öbür türlü kesinlikle keş kabul etmiyorlar. Şükran. Buradaki birçok yerin %80'i 90'ı turist trap. Turist trap means yani anlamı turist tuzağı. Bak az önce aldığımız 1 litrelik, 1,5 litrelik su 10 pound.
Buraya geldim mi 50. Bir tane Red Bull 110. Pazarlıklar hızla devam ediyor bak. Krallar Vadisi'nin bir haritası var burada. Burada Major Tombs of Valley of Kings diyor. Yani Krallar Vadisi'ndeki önemli mezarların hangisi olduğu burada bakın detaylı bir şekilde var. Visitor Center var. Ziyaretçi merkezi. Bilet ofisi ileride sağda. Şurada buradaki Krallar Vadisi'nin bir minik minyatürü var. Bakın vadi bu şekilde. Çok büyük bir alanı kaplıyor. Bu arada şundan da bahsetmedim. Burada Luxor Pass diye bir şey var. Bu Luxor Pass Luxor'daki bütün arkeolojik alanlara giriş imkanı veriyor size. Şu anki rakama baktığımda $250 görünüyor. Yani bütün müzelere, arkeolojik alanlara, her tarafa girebiliyorsunuz. Burada sadece Except Nefertari and Seti Tombs for 5 days diyor. Bunda tam İngilizcesini düzgün yazamamışlar. Mısır'daki bütün arkeolojik alanların bir haritası var. Oldukça faydalı bir şey bu. Şurada mezarların kazılarının nasıl yapıldığı ile ilgili bir film var. Buradaki en önemli arkeologlardan bir tanesi Howard Carter, İngiliz arkeolog. Burada epey bir çalışmış. Önce birkaç tane mezar buluyor. Arkasından en büyük keşfi Tutankamon'un mezarı oluyor. Evet, Krallar Vadisi'nin giriş biletleri burada. Normal ziyaretçi girişi şu an 600 pound. Bu bileti aldığınızda 3 mezar ziyaret edebiliyorsunuz. Öğrenci kartınız varsa 150. Yalnız öğrenciyle ilgili 30 yaş sınırı var. Tarihe falan da takılıyorlar. Bir IC kart, uluslararası öğrenci kartı alırsanız iyi olur. Yani epey bir zorluyorlar. Bizde bir öğrenci kartı var ama maalesef yediremedik. Şimdi burada ekstra mezarlar var. Seti Bir'in bakın burada mezarı var. Bu 1800. Bu vadideki en iyi ve en güzel korunmuş mezarlardan bir tanesi. Tutankamon 2 500. Bakın student, öğrenci olan ayrı. Aynı zamanda benim burada önerebileceğim mezarlardan bir tanesi de Ramses 5 ve 6'nın mezarı. Bu da 180 pound. Fiyatlar bu şekilde. Dediğim gibi öğrenci indirimi %50. Ancak 30 yaş konusunda arkadaş ikna etmeniz lazım. Vadiye gidebilmek için burada taftaf denilen elektrikli araçlar var. Onlarla gitmek zorundasınız. Bunun da fiyatı ekstra, gene bir 20 pound ödüyorsunuz kişi başı. Galiba bundan da para almıyor herhalde. Vallahi öyle mi? Yakın mı bu kadar ya?
Evet değerli dostlar, şu anda Luxor'un görülmesi gereken en önemli noktalarından biri olan Krallar Vadisi'ndeyim. Krallar Vadisi, daha önce de anlatmıştım, Mısır 4 dönemden oluşuyor. Eski krallık, orta krallık, yeni krallık ve Ptolemaic dönem diye. Bu Krallar Vadisi özellikle Kahire'deki, Sakkara ve Giza'daki piramitlerdeki mezar hırsızlığının çok fazla başa bela olmasından dolayı dönemin firavunları bu iş için bir çare arayışına girmişler. Ve neticede çareyi bu 809 kilometre ötedeki Luxor'da bulmuşlar. Burası Arapça El-Uksur'dan geliyor. Yani Luxor çevrelenmiş, kaleyle çevrilmiş gibi bir anlamı, bir manası var. Şimdi bu Krallar Vadisi, bu şu an gördüğünüz alan benim bildiğim kadarıyla yeni krallık döneminde 1539 ila 1075 arasında toplamda burada 65 adet mezar yapılıyor. Şimdi buraya tabii daha çok firavunlar gömüldüğü için buraya Krallar Vadisi denmiş. Ancak buraya sadece firavunlar gömülmemiş. Önemli devlet adamları, din adamları, onlar da gömülmüş. 100'den fazla yeniden gömme olduğu biliniyor yapılan arkeolojik çalışmalara göre. Bir de şöyle bir bilgi var. Bu 64 mezarın 63'ü günümüze kadar yağmalanmış. Yani piramitlerden sonra mezarları vadiye gömmekte aslında bir çare olmamış. Mezar hırsızları işlerini tabii ki yapmaya devam etmiş. Ancak tabii şöyle bir tarihi bilgi de var. Onu da arada kısaca size vermiş olayım. Milattan önce 1100'de Mısır'da çok büyük bir savaş çıkıyor. Bu savaş sırasında devlet ciddi olarak ekonomik anlamda sıkıntı yaşıyor ve devlet bizzat kendi eliyle bu mezarları yağmalıyor. Yani bunun neticesinde zaten içeride hiçbir şey kalmıyor diyebilirim. Sadece Tutankamon'un mezarı hariç. Şimdi bu Krallar Vadisi'nde normalde açıkta 11 tane mezar var. Bunlar sürekli olarak değişiyor. Bunun da tabii temel bir nedeni var. Çok yoğun bir ziyaretçi akışı var burada. Aslında bugün çok fazla kalabalık yok. Nem mezarlara zarar veriyor. Aslında nem önleyici ile ilgili bir takım önlemler alınmış ancak mezarlar dönüşümlü olarak açılıp kapatılıyor. Mesela Ramses 6, King of Valley 1 numara, işte Ramses 4, King of Valley 2, Ramses 3, Tosar Sekmat, Seti 1, Siptah, Tutankamon vesaire. Bu nedenden dolayı bu Turizm Bakanlığı bu mezarları böyle döndürüyor. Bazı mezarları açıyor, bazı mezarları kapatıyor. Bunun temel sebeplerinden bir tanesi de her bir ziyaretçinin aşağı yukarı bıraktığı belli bir nem miktarı var. Şu an tam hatırlamıyorum. O nemi engellemek için bu mezarlar böyle sürekli olarak döndürülüyor. Bakın az önce anlatmıştım. Bazı mezarlar kapalı diye. Mesela Kivi 7, yani King of Valley 7. Evet, 8 tam buradan okuyamıyorum. Mesela şu an bakın bu mezar kapalı. Bunun sebebini az önce anlatmıştım. Dediğim gibi mezarlar bu şekilde sürekli olarak değiştiriliyor, döndürülüyor. Şimdi Krallar Vadisi'ni anlayabilmek için, gezebilmek için Mısır mitolojisini bir miktar bilmek gerekiyor. Özellikle ölümden sonraki yaşam, yani ahiret hayatı ile ilgili Mısır mitolojisinde çok fazla öge var, birçok tanrı var. Özellikle ruhun yapması gereken bir takım işler var. Şimdi Antik Mısır'da ölüler dünyası yerin altında, buraya Amduat deniliyor. Ve aynı zamanda ahiretle ilgili birçok kitap var. Bu kitapların bir kısmı papirüslara yazılmış. Ancak bazıları papirüslerden tam olarak çıkmıyor. Biz bunları nereden biliyoruz? Özellikle mezarların sağ ve sollarının hiyeroglifler üzerinden anlaşılabiliyor. Şimdi bu kitapların bazılarını ben söyleyeceğim size. Mesela Ölüler kitabı var. Çok önemli bir kitap bu. Bu kitapta Ölüler alemi ile ilgili birçok bilgi mevcut. Bunun dışında Kapılar kitabı var. Mağaralar kitabı var. İşte Cennetteki İnek kitabı var. Bunun gibi ahiret hayatı ile ilgili birçok kitap var. Şimdi bu kitapların temel amacı şu: bu mezarlarda tabii öncelikli olarak Luxor'da mumyalama müzesinde mumyalama işleminin nasıl olduğunu çok kısa bir şekilde anlatmaya çalışmıştım. O videoyu izlemeyen arkadaşlar o videoya baksınlar. Tekrar aynı konuya gelmeyeceğim. Mumyalama işlemi bittikten sonra Firavun mezara koyuluyor. Koyulduktan sonra ruhun yolculuğu başlıyor. Şimdi Mısırlılar günü ikiye bölmüşler, 24 saati.
12 saat 12 saat diye ve Tanrı Ra'nın, yani en büyük Tanrı'nın 12 saat boyunca gündüz yolculuk yaptığını ve güneşin batışıyla beraber diğer 12. saatte de yerin altında bir yolculuk yaptığına inanıyorlarmış. Bu yerin altında yaptığı yolculuk aslında ruhlarla beraber yaptığı bir yolculuk. Bu ruhlarla beraber yaptığı yolculukta birçok kapıdan geçmesi gerekiyor. Birçok mağaraya girmesi gerekiyor. Mağarada Osiris'i bulması lazım. İşte ölü ruhları tekrar canlandırması lazım. Ama bu arada Ra'nın yeraltı dünyasında birçok düşmanı var. Yılanlar, çıyanlar, canavarlar, iblisler. Yani mesela Ra'nın en büyük düşmanlarından bir tanesi Apopis. Apep diye de biliniyor. Şimdi bu az önce anlattığım bu 12 saati bu Antik Mısır'da bu mezarlara, bu sayın arkadaşlar, duvarlara işlemişler. Bunun temel sebebi şu: Firavun yolculuğu boyunca kapılardan geçebilmesi için birçok şeye ihtiyacı var. Dualara ihtiyacı var, tılsımlara ihtiyacı var, bilgiye ihtiyacı var. Mesela bir numaralı kapıdan geçeceksiniz. İşte bu kapıyı Saset denilen bir yılan koruyor. Ra'nın bir gemisi var. Bu gemiye milyonların teknesi deniliyor. Milyonların teknesi denmesinin sebebi de şu: İçinde milyonlarca ruh var. Aynı zamanda da bu geminin arkasında ve önünde de 2 tane tanrı var. Mesela bir numaralı kapıya geldi. 1. saat, gecenin 1. saati oldu. İşte kapıdaki Saset'e sesleniyor. İşte Saset kapıyı aç diyor. Burada bir parola var, bir şifre var. O şifreyi söylemesi gerekiyor. O şifreyi söyledikten sonra kapı açılıyor ve yoluna devam ediyor. İşte bununla 12 saat boyunca yolculuğunu tamamlaması lazım. Buna Kapılar Kitabı deniliyor. Burada mesela 5. ve 6. Ramses'in mezarında bu çok detaylı bir şekilde var. Sol tarafa girdiğiniz zaman Kapılar Kitabı'nın işte 12 saatinde her saatte ne olacak tek tek anlatılmış. Firavun bu sayede ne yapacağını biliyor. Şimdi bu yolculuğu tamamladığında Maat'ın alanına geliyor. Maat'ın alanı aslında yargılama alanı. Gene Antik Mısır'ın mitolojisinde ölüler dünyasının en önemli tanrısı Osiris. Bu aynı zamanda da ölüler dünyasındaki yargılama alanına mahkeme başkanı. Burada toplamda 42 adet yargıç var. Bu 42 adet yargıç sizin yaşamınızı sorguluyor. Daha önce de anlattığım gibi mumyalama esnasında kalp çıkartılmıyor ve kalbin üzerine pislik böceği amuleti koyuluyor. Üzerine tılsımlarıyla vesaireyle beraber. Bunun temel sebeplerinden bir tanesi de kalbin kendisine karşı ifade vermemesi diye düşünebilirsiniz. İşte bu Maat'ın yargılama alanında Anubis, mumyalama ve ölülerin efendisi, ölülerin tanrısı, kalple Maat'ın tüyünü bir tartıda tartıyor. Bunun ikisinin eşit gelmesi gerekiyor. İkisi eşit geldiği zaman gene Antik Mısır mitolojisinde cennet olarak bilinen karşı kıyıya ruhunuz çok kolay bir şekilde geçiyor. Tabi bu arada ruh ve bedenler birleşiyor. Eğer kalbiniz daha ağır geldiyse hemen sağ tarafta bekleyen Amit denilen bir canavar var. O canavar sizin ruhunuzu yutuyor ve sizin işiniz bitmiş oluyor. Bu bir anlamda da aslında cehennem demek. Yani kısaca Mısır'ın ahiret inancı, ölümden sonraki yaşamı böyleydi. Yani bu mezarların içerisindeki dekorasyonların yapılma amaçlarından bir tanesi bu. Dediğim gibi içeride Ölüler Kitabı, Mağaralar Kitabı, Kapılar Kitabı, bununla ilgili birçok sahneler ve bilgiler mevcut ki Firavun bu yolculuğunu çok rahat bir şekilde tamamlayabilsin. Bu amaçla bunların çoğu yapılmış ve burada birçok hieroglif var. Bu hierogliflerden biz aslında hangi saatte neyin ne olduğunu oradan biliyoruz. Çünkü hieroglifler çözüldükten sonra ancak bu anlaşılabildi. Ölüler Kitabı bir kısmının papirüslara yazıldığını biliyoruz. Ancak bunların tamamı günümüze kadar maalesef gelmemiş. Şu anda Ramses IV'ün mezarının önündeyiz. Şimdi bu Krallar Vadisi'nde bütün mezarlarda bir numaralandırma sistemi var. Kiwi diye başlıyor. Aslında bu King of Valley demek. Yani mezar kazılırken hangi firavuna ait olduğu bilinemediği için mezarlar kazılırken böyle bir numaralandırma yapılmış. Mesela burası Kiwi 2, yani King of Valley 2 demek bu. Mezar kazılıyor, gerekli incelemeler ve araştırmalar yapılıyor. Onun neticesinde bu diyor ki bu 4. Ramses. Burası 4. Ramses'in mezarı. Burası orijinal olarak daha büyük tasarlanmış ancak Ramses 4 1147'de öyle aniden ölüyor.
Yani ölüm nedeniyle ilgili çok fazla bir bilgi yok. Şimdi birazdan onun içerisine gireceğiz. Şimdi bu mezarların ana girişine arkeolojide dromos deniliyor. Bu dromostan doğru aşağı ineceğiz. Bu mezarların içerisinde fotoğraf ve video çekmeyle ilgili epey bir tantana vardı. Evet, şu an 4. Ramses'in mezarının içindeyiz. Sol tarafta bakın kabartma var. Bu duvarlarda sağ taraftaki güneş tanrısı Ra 4. Ramses'i karşılıyor. Mısır ahiret inancında yeraltı dünyasının adı Amduat. Yani bir firavun mezara koyulduğu andan itibaren ahiretteki yolculuğu başlıyor. Ahiretin birden fazla kitabı var. İşte Ölüler kitabı var. Kapılar kitabı var. Mağaralar kitabı var. Cennette inek kitabı var. Onunla ilgili birçok kitap var. Bu kitaplar Firavun'un ahirette yapacağı yolculukla ilgili önemli bilgiler içeriyor, önemli metinler içeriyor. Bu duvarlarda gördüğümüz hieroglif metinlerde Firavun'un ahirette yapacağı yolculukla ilgili kendisine yardımcı olacak birçok öge ve ihtiyaç duyacağı ayetler var. Normalde mesela Kapılar kitabı 12 bölümden oluşuyor. Kapılar kitabını anlatayım. Her bir bölüm 2 kapı arasında geçiyor. Her bir bölüm kapının nasıl açılacağını anlatıyor. Yani mantığını şöyle düşünün. 12 bölüm, yani Mısırlılar günü 24'ü 2'ye bölmüşler. 12 saat gündüz, 12 saat gece şeklinde düşünmüşler. Kapılar kitabının 12 bölümü gecenin 12 saatini anlatıyor. Yani bir firavun mezara bırakıldığında güneş batar batmaz rahipler ayinler gerçekleştiriyor. Saat saat ölü firavunun ruhunun nerede olduğunu takip edip ona yardımcı olmak için dualar ve ayinler düzenleniyor. Yani her bir kapı bir saati anlatıyor. Bu tabi sıradan bir ölümlü için değil. Firavun Ra'nın her gece yaptığı yolculuğa eşlik ediyor bunlar. Yani güneş, yani Ra yer altına giriyor. Yer altından çıkıp tekrar gün yüzüne çıkması, yani şafak vaktine çıkması gerekiyor normal şartlarda. Şimdi bu yolculuk esnasında Ra'nın başına yani türlü işler geliyor. Milyonların gemisi diye bir gemisi var. Bu gemiye de milyonların gemisinin denmesinin sebebi şu. Bunun içerisine binlerce ruh biniyor. Bu milyonların gemisiyle birlikte Firavun'un Ra'ya yardımcısı olması lazım. Bu 4. Ramses'in bu yapması gerekenler de saat saat burada duvarlarda anlatılmış. Bu metinler Firavun'a yol gösterici metinler. Biz bu metinlere az önce söylediğim gibi yeraltı kitapları diyoruz. Yani Kapılar kitabı 1 ve 2. bölüm bu girdiğimizde sol tarafta, sağ tarafta da Mağaralar kitabından bölümler var. Yani neticede bu mezarların temel olarak anlattığı bize şey bu. Mısır'ın ahiret inancında Firavun'un yapacağı yolculukta kendisine yardımcı olması için gereken bütün ayetler, tılsımlar, yeraltı dünyasında karşına çıkacağı zorluklar, yılanlar, çıyanlar, canavarlar. Mesela Ra'nın en büyük düşmanı Apopis, bu büyük bir yılan. Bu yolculuk esnasında bu yolculuğu başarılı bir şekilde tamamlaması gerekiyor. Ve Mısır ahiret inancında gene Maat'ın alanı var. Burası yargılama alanı. Ölülerin efendisi var. Osiris. Osiris bütün ölülerin yargılayan mahkemenin başkanı. Burada toplamda 42 tane yargıç var. Bu 12 saatlik yolculuğu tamamladığınızda Maat'ın alanına çıkıyorsunuz. Maat'ın alanına çıktığınızda Anubis, yani ruhların koruyucusu, mumyalama tanrısı, elindeki bir tartıyla ölünün kalbini terazinin bir köşesine koyuyor. Diğer tarafa da Maat'ın tüyünü koyuyor. Maat adalet ve doğruluk tanrıçası. Bu ikisinin birbiriyle eşit gelmesi gerekiyor. Eşit gelirse gene Mısır mitolojisinde karşı kıyı olarak bilinen cennete geçmiş oluyor. Ancak ağır gelirse öbür taraf maalesef Amit denilen bir canavar tarafından ruh yutuluyor ve tamamen yok oluyor. Aslında bu bir anlamda da cehennem demek.
Tavanlara bakarsanız tavanlarda gökyüzü tanrısı Nut'un tasvirleri var. Şu karşıda da gördüğümüz Firavun, Lahti'nin olduğu yer. Tabii şu an bu mumya burada değil. Kahire'de daha önceden Mısır Müzesi'ndeydi. Mısır Müzesi'nde bir mumyalar bölümü vardı ama şu anda Nimek denilen yeni bir müzeye taşındı. Bu gördüğünüz devasa lahitin üzerinde bir kartuş oluyor. Bu kartuşla beraber lahit komple kapatılıyor. Tamamen granitten yapılmış devasa bir lahit bu. Mumya bunun içerisine özel bir şekilde yerleştiriliyor. Hemen çevresinde küçük şapeller var. Mumyalama bittikten sonra Firavun'un iç organları kanopik jar denilen kavanozların içerisine yerleştiriliyor. Bağırsakları, midesi bu sağ taraftaki küçük alanlara koyuluyor. Mesela duvarlardaki kabartmalara bakarsanız bakın en altta kafası kesik ruhlar görüyorsunuz. Bir ruhun kafasının kesik olması kötü bir şey. Bu Osiris'in düşmanı demek. Eğer bir ruhun kafası kesildiyse onun işi bitmiş, tamamen ayvayı yemiş demek özetle. Bakın burada da canlandırılmayı bekleyen ruhları görüyorsunuz. En tepede de yılanlar var. Bunlar koruyucular. Şu tam karşıda Osiris var. Yeraltı dünyasının ağası bu. Yani ahiretin en büyük tanrısı. Ölümden sonraki yaşamın efendisi. Osiris biliyorsunuz kardeşi Set ile olan savaşı neticesinde savaşı kaybediyor. Savaşı kaybettikten sonra Set Osiris'i parçalara ayırıyor. Daha sonra eşi ve kardeşi olan Isis ile Anubis bir tanrı aynı zamanda. Bu bütün parçaları topluyorlar. Topladıktan sonra bunu sarıyorlar ve ilk mumyalama böyle başlıyor. Antik Mısır mitolojisine göre bu iş böyle anlatılıyor. Osiris yeraltı dünyasının efendisi. Aynı zamanda da az önce anlattığım mahkemenin de başkanı. Evet, Mısır tarihinin en ünlü firavunu diyebileceğimiz Tutankamon'un mezarının önündeyiz. Dönemi bakın 18. dönem, 18. hanedanlık. 1922'de Howard Carter tarafından burası bulunuyor. Burada bakın mezarın detaylı bir şekilde anlatımı var. Dekorasyonda Ölüler Kitabı 1 numara, Firavun, tanrılarla olduğu kısım 2, 3, 4, 6 ve Opening Mouth of Ritual dedikleri bir şey var. Yani Firavun mezara koyulduğu zaman bir ağzının açılma seremonisi yapılıyor. Bunun ruhla bir ilgisi var. Ve 4 ve 5'te İmi Divat diyor. Şu 3, 4, 5'in olduğu kısım gömme odasının olduğu yer. Burası oldukça küçük bir mezar. Aslında Tutankamon Mısır tarihi için çok önemli bir firavun değil. Ancak mezarı tek parça hiçbir şekilde 3-4 bin yıldan beri mevcut haliyle açıldığı için dünyaca ünlü olmasının temel sebeplerinden bir tanesi bu. Şimdi Tutankamon'un mezarına gireceğiz. Burası için ekstra 500 ödemeniz gerekiyor. Tutankamon'un mezarının girişi burası. Bakın burası da King of LA 8. Yani 8 numaralı mezar. Merentap. Yine burası 19. hanedandan. Dikkat ederseniz burası oldukça uzun bir mezar. Üst kısmı var. Alt kısmı var. Burası da Howard Carter tarafından bulunmuş. 1903-1904. Mezara girdiğimizde hemen sol tarafta Ra'yı görüyorsunuz. Şahin başlı. Ra olduğunu nereden biliyoruz? Tepesinde disk var. Güneş işareti. Hemen karşısında da Merentap var. Kendisini karşılıyor. 일달라 아이 싸다 인물이 받쳐주기 때문에 한 장만 하면 돼. 자 읽어볼까? 하나 멋있다. Size az önce detaylı bir şekilde anlattım. Bakın hieroglifler burada çok detaylı bir şekilde var.
Bir firavun ilk iktidara geldiğinde yapması gereken en önemli işlerden bir tanesi de mezarını inşasına başlatmak oluyor. Çünkü bu işler gerçekten çok uzun sürüyor. You enjoy more than us. You know, I say that. Çakal başlı Anubis resmedilmiş. Tabii Mısır bilimi çok detaylı, çok ciddi uzmanlık gerektiren bir alan. Ben Mısır tarihine, özellikle antik Mısır tarihine bir miktar meraklıyım. Tabii ki de bu işin uzmanı değilim. Mümkün olduğunca bildiğim kadarıyla size bilgi aktarmaya çalıştım. Özellikle bireysel seyahat etmek isteyenler için. Bakın burada tanrılar var. Anubis'i görüyorsunuz. Hemen yanında Tot var. Bilgelik tanrıçası. هو شادي اللي عمل كده. Yılanları görüyorsunuz karşı tarafta. Antik Mısır'da yılanlar çok fazla sevilen ve aynı zamanda da korkulan varlıklar. Çünkü mezarlarda çok fazla yılan gördükleri için mezarları yılanların koruduğunu düşünmüşler. Yani orada öyle bir anlayış çıkmış. Aynı bu dün Karnak Tapınağı'nda pislik böceğini anlatırken bunu söylemiştim. Yani Mısırlılar aslında doğayı inceleyerek ve analiz ederek bununla ilgili sürekli olarak hayatı ve hayatın sürecini, ölümle olan ilişkisini birbiriyle bağlayıp bunu anlamlandırmaya çalışıyorlar. Burada gene bir Sarpagus var. Büyük devasa bir lahit. Yalnız bu mezar çok iyi durumda değil. Ve bir restorasyon görmüş gibi. Yani lahti çok büyük. Gömme odasının kenarlarında her zaman şapeller oluyor. Sначала вокруг. Bu yan taraftaki şapellerde daha önce de söylediğim bu kanopikşarlar, yani mumyanın iç organları saklanıyor. Aynı zamanda rahiplerin ayin yaptıkları yerlerden biri. Bu mezar çok zarar görmüş. Mezardan belli. Yalnız lahti çok büyük. Bu zenginmiş. Bunda altın çok bir şey. Kapağı kellememişler. Direkt buradan kırmışlar. Evet. Şu anda 5. ve 6. Ramses'in mezarının önündeyiz. Buraya giriş ekstra 180 pound. Hemen önümüzde Tutankamon'un mezarı var. Bu mezarın yapımı sırasında 5. Ramses iktidara geliyor. Aşağı yukarı 4 yıl sonra ölüyor. Ölümüyle ilgili birçok iddia mevcut. Bunlardan bir tanesi de çiçek hastalığı olduğu yönünde.
Hemen arkasından amcası hükümdar oluyor, firavun oluyor 6. Ramses. Şimdi 6. Ramses bu mezarı uzattırıyor içeriye doğru. Normalde 2 bölüm bu mezar. Bakın şurada da mezarın aslında detaylı bir haritası var. Şaft diyorlar buna, tünelle beraber. Şimdi bu 6. Ramses kendi mezarını kazdırırken bakın burada giriş var, dromos. Şurada sütunlu hol var. Yani 5. Ramses'in mezarının burası olduğu düşünülüyor. Mezarı uzattırıyor. Kendisini buraya koydurtmak için. Şimdi 2 tane iddia var. İddialardan bir tanesi şu. 6. Ramses'in, 5. Ramses'in mezarından mumyasını çıkarttığı yönünde bir iddia var. İddianın bir tanesi de 10 yıl sonra çıkartıldığı yönünde başka bir şey var. Bunu tam net olarak bilmiyorum. Şimdi ama buradaki önemli mesele şu. Bu 5. ve 6. Ramses'in mezarı kazılırken, özellikle 6. Ramses kendi mezarını uzattırırken buradan çıkan bütün harfiyat bu Tutankamon'un mezarının üzerini kapatıyor. Tamamen. Yani hiçbir şekilde görünemiyor. Yani burada bir mezar varlığı ile ilgili insanların hiçbirinin hiçbir fikri yok. Yani yüzyıllar boyunca, binlerce yıl boyunca burası gizli bir şekilde kalıyor. Ve bunun da temel sebebi işte bu 5. ve 6. Ramses'in mezarının yapımı esnasında çıkartılan toprak hafriyat. Hani bu hafriyat niye kaldırılmadı? Bununla ilgili açıkçası çok elimizde bir bilgi yok. Çok bir veri de yok. Ama neticesinde olan hadise bu. Tutankamon'un mezarı ancak bu şekilde gizli kalıyor. Ta 1922'de Howard Carter bulana kadar. Bu 3. Ramses KV-11, yani Krallar Vadisi'ndeki en fazla ziyaret edilen mezarlardan bir tanesi burası. Gene mezarın girişinde Şahin başlı Ra'yı 3. Ramses'i karşılarken görüyoruz. En ilginç ve iyi korunmuş mezarlardan bir tanesi. Orijinal olarak Seknat tarafından başlatılıyor. Milattan önce 1186. Proje diğer mezarın şaftına çarpınca durdurulmuş. Yani bu KV-10 var. Arkadaşlar kazarken KV-10'la çakışmışlar. Daha sonraki çalışmalar Ramses III tarafından 1184'te devam ettiriliyor. Daha derine bu sefer indiriliyor. Dağda 125 metre kadar iniş yapılıyor. İşte gene az önce anlattım çok detaylı bir şekilde. İşte rölyefler, ritüeller, Ra ayetleri, Kapılar kitabı, girişte Ramses'i Tanrı Ra'nın karşıladığını göstermiştim. Kapılar kitabından sahneler var. 3. Ramses'in Lahti'de, Paris Louvre'da. Koçbaşı Tanrı var burada. Konum. Yılanlar gene piyasaya çıktı. İyi yılanlar var, kötü yılanlar var. Az önce anlatmıştım. Antik Mısır'da en kötü, en tehlikeli yılan Apopis, Ra'nın baş düşmanı. Yine burada Ra'yı görüyoruz. Hemen yine yanında Tot var. Bilgelik tanrısı.
elleri havada olan ruhlar genelde kurtuluşa ermiş ruhlar diye biliyorum. Kafalarında bakın bir şey taşıyorlar. Aslında bedenin kafasındaki küçük bir işaret aynı zamanda da onun ruhunu temsil ediyor. Daha önce Nut ve Geb'den bahsetmiştim. Nut, göklerin tanrıçası. Geb de yeryüzü tanrıçası. Aynı zamanda Gece ve Gündüz kitabı diye de kitaplar var. Az önce söylemiştim. 3. Ramses'in lahiti yok. Çünkü lahit şu anki Paris'teki Louvre Müzesi'nde. Bakın karşı tarafta Osiris'i görüyorsunuz. Osiris, ahiretin efendisi. Tot var. Ankh sembolü her yerde. Son mezar değil mi? Son fotoğraf video çekilir. Moi, je fais signer par un truc. C'est ça. Alors, ça. Et celui-là, j'ai à la fois une coupe de Krallar Vadisi'ndeki gezimizi tamamladık. Şimdi buraya özellikle çok sıcak aylarda gelmemeye çalışın. Haziran, Temmuz, Ağustos zaten düşünmek bile istemiyorum. Özellikle Luxor ve Aswan tarafında sıcaklık muhtemelen Haziran'da 40 derece çok rahat vardır. Temmuz, Ağustos daha fazla olabilir. Yani buranın sezonu normalde Ekim-Kasım gibi başlayıp işte maksimum Mart'a kadar, Nisan'a kadar o dönemde gelmek mantıklı. Bu alanları gezmek istiyorsanız. Ancak amacınız Hurghada, Şarm El Şeyh vesaire gibi deniz, kum odaklıysa Ocak-Şubat ayları özellikle Hurghada tarafında suyun hala yeteri kadar ısınmadığı dönemler. Belki bir miktar rahatsız edici olabilir. Hepsini birbiriyle kombine etmek istiyorsanız mesela Ekim-Kasım ayları çok daha mantıklı gibi duruyor. Ki biz şu anda Şubat ayındayız. Ona rağmen güneş şu an hava 25 derece civarında falan. Şubat ayındayız. Ki iyice güneye gittikçe daha önceki videolarıma bakarsanız Aswan, Ebu Simbel tarafı Sudan sınırı. Bunlar zaten 40-45 derece çok rahat buluyor. Yani Eylül ayı gene sıkıntılı ay. Seyahatinizi planlarken özellikle alanlar çok büyük. Akşama kadar çok ciddi enerji harcıyorsunuz. Krallar Vadisi'ne gelirken cephaneliğinizi hazırlayın gelin. Özellikle otelinizden sabah bir miktar atıştırmalık, kahvaltılık. Özellikle su önemli bir konu. Çünkü su konusunda inanılmaz bir şey var. Can yakıyorlar. Yani normalde markette 6 pound'a satılan 1-1,5 litrelik suyu 40-50 pound'a kadar para talep edenler var burada. Onun için bu alana gelmeden önce alan büyük, bir mezara girip çıkıyorsunuz. Bir bilette zaten toplamda 3 mezar ziyaret ediyorsunuz.
Biz ekstra bir de Tutankamon'u aldık. Benim tercih ettiğim mezarları gördünüz. Yani mezar tercih etmek çok karışık bir konu. Ben bildiğim popüler olanlarına girmeye çalıştım. Tutankamon'un mezarında ekstra olarak mumya var. Videoda göstereceğim. 5. ve 6. Ramses'in mezarını ziyaret etmeye çalışın. Canınız istiyorsa, orası da gerçekten başarılı bir mezar. Ramses 5 ve 6. mezarı iyi korunmuş durumda. Fena değil orası. Ben girdim oraya. Oraya değerlendirebilirsiniz. Seti 1 buranın en iyi mezarı. Ancak yani çok pahalı. 1800 pound. Bir 600 vereceksiniz. Üzerine bir de 1800 vereceksiniz. Yani maliyet gerçekten çok fazla. Seti 1'i bakabilirsiniz. Dediğim gibi gelmeden önce özellikle bireysel benim gibi gezenler için buraya gelmeden önce hangi mezara gireceğinizle ilgili bir fikriniz olsun. Gele girmemeye çalışın. You go to private. Selamünaleyküm. Selamünaleyküm. السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حال؟ الحمد لله. رضا من عند ربنا. Razar. Pazar? Razar. No. No money. No. Finish money. I don't need money. No brother. No pazar. Wife. No. Razar. Arkadaş mısın diyor. Ne pazar? Friend. Friend. But you are mafia man. Biz mafya mı abi? Mafia. Sana mafya diyor. Turkish. No. Turkish good people. Allah Allah. Allah Allah. Vallahi. Vallahi maşallah. Vallahi maşallah. Elhamdülillah. Elhamdülillah. In cinema. Burak. Özçivit. I love Turkey. Ma salame. Salama. My friend brother. Salama Yasir. Salama Ghali. ابراهيم تتلسس ارمام سرمان كردا I love Turkish. Hasan says yavaş. Hasan Şaş. We are brother. Thank you. Şükran. One team. We love you. Thank you. We love Şükran. you. We love you. Egypt is for all the world. Yes. Murat Alemdar. Murat Alandaş. Mafya. Oh, mafia. He's bank man. He have a lot of money. Rich. Rich man. Big boss. All people say to all people have make it hustle for him. Hustle. $1. Big boss. Ma salame. Rich man. Big boss. 150 mi diyor? Sordun mu? He like me, You look like Bu diyor Mısırlı'ya benziyor diyor. Patron sensin muhtemelen diyor. Patron. He Turkish. Good man. Okay. My grandfather, my grandmother. Sizden bir şey çıkmayacak diyor. Have a nice day. Ha Red Bull. Sor bakalım kaç? Habibi. Red Bull. Turkish. Güzel. He is the big boss. Thank you. 100'e düştü. 100. İndirdim. 50. Ha? 50 de. Murat. Hello. Red Bull'a kaç lira vereceksin diyor. Red Bull pazarlığı var.
Ancak fiyata kola alırsın diyor. Excuse me. Hello. You want 75? Mesela Red Bull pazarlığı var. Lan oğlum bu markettir lan kaç parası olur ya. Aa, 75 işte.